Arkadaşlar herkese merhabalar. İngiliz parlamentosu ve devleti tarihi bir karar aldı. Buna göre 700 yıldan fazla zamandır devam eden lordlar, babadan oğula geçen lordluk sistemi İngiltere'de tamamen kaldırıldı. Bu belki normal bir haber gibi gelebilir kimisine veya siyasi olabilir ama bence bunun içerisinde siyaset, tarih, sosyoloji bunların hepsi bir arada ve şimdi sizinle gelin tüm yönleriyle işin tarihine, siyasetine, politikasına, sosyolojisine, ticari diplomasisine hatta organizasyonel kurumlara bunların tümüne birden bakalım. Hadi buyurun bakalım. Önce Lordlar Kamerası'nı konuşalım. Bakalım bu İngilizlerin kaldırdıkları Lordlar Kamerası neymiş? Lordlar Kamerası belki dünyanın hala ayakta olan en eski yasama kurumlarından bir tanesi. Köklerini 10. yüzyıla dayandırıyor. Anglo-Sakson dönemine kadar götürebiliriz. Orada kralın bir bilge meclisi vardı. İş birazcık da oradan çıktı. Bunun içerisinde dini liderler ve soylular vardı. Onlar çevredeki kararlara katılırlardı kendi alanlarındaki. Sonra bunun adı Kraliyet Konseyi oldu. Ardından biliyorsunuz meşhur Magna Carta ve mecliste bununla beraber işte ruhban sınıfı, şövalyeler, soylular ve kasaba temsilcileri vardı. Şimdi burada bizim Türkler olarak anlamakta zorlandığımız şeyler var. Çünkü bizde soyluluk kavramı yok. Bizde de böyle öne gelen aileler vardı ama soyluluk diye bir şey bizde yok. Bizde ruhban sınıfı yok İslamiyet'te. Bunun için bizim anlamamız birazcık daha bu sistemi zor oluyor. Bunlar bir araya gelip karar alırlarken 1341 senesinde bu işi ikiye böldüler. Dediler ki soylular ve ruhban sınıfı üst mecliste kalsın, Lordlar Kamerası. Şövalyeler, çünkü şövalyelik biliyorsunuz kazanılan böyle savaşarak alınan bir şey. Ve kasaba temsilcileri de alt avam karmasında kalsın diye. Şimdi hani bu temelin açık yeşiller arkaya koyu yeşiller arkaya geçsin, açık yeşiller öne dediği gibi bir şey yani. Yine orada bir ayrım yapılmış. Bunları ikiye bölmüşler. Dayanamamışlar. Soylular ve ruhban sınıfı diğerleriyle aynı yerde olmaya. İşte 800 yıldır ayakta duran yapı bu. Şimdi bu yapının işleyişine bir bakalım. Lordlar iki kısımdan oluşuyor aslında. Bunlardan bir tane spiritual yani dini liderler, bir diğeri de temporal yani sivil lordlar. Şimdi bu sivil lordlar da ikiye ayrılıyor. Babadan oğula yani atadan gelen lordlar var. Bir de yaşam boyu atanmış olan lordlar var. İşte 29 Nisan 2026 tarihinde bu atadan gelme işi tamamen kalktı. Artık yeni böyle bir atadan gelen lord olmayacak. Atama nasıl oluyor? Pekala. Atamalarda da başbakan devreye giriyor. Başbakan bir tavsiye veriyor ve başbakan hükümet bunu atıyor. Ve bu ölene kadar devam ediyor bu görev. Ama devredilemiyor atanan lordlar. Lordlar Kamerası'nın görevleri de yasama yani avam karasından gelen yasaları gözden geçiriyor, düzenliyor, gerekirse geri gönderiyor. Bunu geciktirebiliyor, üzerine yorum yapıyor. Ama bir tartışma platformu yani aslında tam bir yetkisi yok. Bir lobi ortamı, bir fikir geliştirme ortamı, değerlendirme ortamı. Yasaları iyileştirir ama son kararı avam kamerası verir. İşte hani demokrasinin o kısmı orada. Halktan gelenler son kararı veriyorlar. Avam kamerası bir şeye de evet derse bu çok uzun sürmez. Artık geçmesi lazım. Şimdi gelin şu soyluluk meselesini ve işin birazcık magazininden biraz konuşalım, sonra diğer taraflara geçeceğiz. Şu anda 92 tane bu şekilde babadan oğula lord olanlar var. Lordlar Kamerası'nda. Soyluluk da İngiltere'de 5 ayrı rütbesi var. İşte Dük, Marquess, Earl, Viscount ve Baron. Bunların bize tam bir karşılığı yok çünkü bizde böyle bir şey olmadığı için ama bunlar bir asalet rütbesi gibi bir şey. En tepede de dükler var. Bir de Premier Dük var. Yani dükün dükü en dük olan var. O en dük olan da 700 yıldan beri Norfolk Düklüğü'ne ait. Yani Howard ailesine. Bu adamlar dükün dükü kişiler. Şimdi bu reform yapıldıktan sonra sembolik olarak yine iki pozisyonu ayrı tuttular. Bir tanesi Earl Marshal denen bir rol. Yine bu Howard ailesindeki işte az önce bahsettiğim rol. Bunlar kraliyet seremonilerini yönetiyorlar. Bir diğeri de Lord Great Chamberlain. Bu da üç aile arasında dönüyor. Böyle parlamento değiştiğinde, yeni başbakan atandığında, yeni kral geldiğinde falan bunları hep böyle önde elinde asayla görürsünüz. Böyle sembolik bir sistem. Aslında bu sembolleştirme bir şey aynı zamanda değer katma anlamına da taşır. Sembolleştirdikçe, klasikleştirdikçe ona bir önem atfedersiniz ve artık o klasik haline gelir. Her neyse, şimdi burada da üç aile var. Bunlar da Cholmondeley ailesi, Hathcock ailesi, Hathcock Drummond
Willenboy ailesi ve Carrington. İsimlerini niye söyledim? Şundan dolayı, yani birçok tarihçi bile bunların isimlerini bilmez ama işte protokol günü geldiğinde onlardan olmayınca da bu açılış yapılamıyor maalesef. Böyle garip bir şey ama bunlar seremoniyle şu an genelde bulunan aileler, birazcık daha böyle tarihsel hatıra gibi. Buradaki bir amaç şu: İngiliz devleti köklerinden tamamen kopmadan, bu işi her ne kadar sembolik haline getirsek de diyorlar, geldiği yeri görmek, bu işin 700 yılda nereden nereye geldiğini görmek, bu işin asıl sahiplerini, ilk yapanları görmek ve tamamen onlardan kopmamak için böyle bir yol izliyorlar İngilizler. 1999 yılına kadar İngiltere parlamentosunda 750'yi aşan atadan böyle gelen lord vardı. 1999'da Tony Blair bunu 92'ye indirdi. Şimdi Tony Blair başbakandı ve İşçi Partisi'nin lideriydi. Bir büyük İşçi Partisi var, bir de muhafazakarlar var. Muhafazakarlar daha çok böyle, daha bundan 1000 yıl geriye gittiğinizde 500-600 yıl kralcılar, diğerleri birazcık daha halk sınıfını temsil ediyor. Bu 92 kişi de böyle kendi içerisinde bir seçimle dönüyordu. Bunların 2 tanesi tamamen o ailelerden az önce bahsettiğim geliyor ve değişmiyordu. Geri kalanı da işte bir kısmı lordlar tüm kamara seçiyor, bir kısmını Muhafazakar Partisi, bir kısmını bağımsızlar seçiyor, bir kısmını demokratlar, bir kısmını İşçi Partisi. Yani bunlar da aslında her ne kadar lordlar daha böyle siyaset dışı, yani günlük politika dışı gibi görünse de aslında yine partiler tarafından seçilen ama partisiz görünen kişiler. Şimdi diyelim bir tane İşçi Partisi'nin seçtiği lord öldüğünde onun yerine gelecek lordu sadece geri kalan kişiler seçiyor. Yani 4-5 tane kişi mesela bir lord seçiyor ve o 4-5 kişinin seçtiği bu lord, bu herhangi birisi olabilir bu arada. Bunlar çünkü atadan gelenleri kastetmiyorum. Kalıcı diğer lordları kastediyorum. Herhangi birisi olabilir. O kişinin 4-5 kişinin seçtiği bir lord ömrü boyunca parlamentonun içerisinde devletin işlerine karar veriyor. Böyle enteresan bir piramit şeklinde yapıdan bahsediyoruz. Bu kısım önemli. Peki 1000 yıla yakındır bu sistem neden değişmedi? Bunun birçok sebebi var ama benim özellikle üzerine duracağım sebep bir iki tane. Bir tanesi, bunlar babadan oğula geçiyor ve bunu değiştirmek zaten istemiyorlar. Çünkü kendisi bu işin içerisinde, kendi çocuğuna kalacak, kendisi bir miras bırakacak. Bu yüzden bunu yeterince isteyen bir güç olmuyor. İşte burada reform gerekiyor ve o reform içeriden gelmiyor. Bu yüzden dışarıdan geliyor. Ve bunları da seçenler, işte bir de birbiriyle ilişkili durumlar var. Mesela atadan oğula gelen var ama öbür lordlar da tamam partiler veya lordlar seçiyor, diğer lordlar seçiyor ama o da ömür boyu lord oluyor. Şimdi bu da güzel bir şey, öyle değil mi? Kimse bundan vazgeçmek istemez. O yüzden değişim böyle dışarıdan geliyor bazen. Baskı dışarıdan geldiğinde daha kıymetli hale geliyor. Gelin bunun mimarisinden bahsedelim. Bu çok ilginç. Şimdi 750'den 92'ye indirildi. Bu sayı ilk başta tamamen bitmedi. Önce bir dış baskı oluşturuldu. Bu reformla, dış baskı reformuyla beraber tedricen aşama aşama 750'den önce 92'ye, işte bugün de 92'den sıfıra indirildi. Yani karşınızda böl parçala klasik tüm dünyaya yaptıklarını kendi işlerinde de böyle yavaş yavaş azalttı. Ve böyle kesin bir sert bir değişim yapılmadı. Yumuşak ama net bir değişim yaptı. Lordluk unvanı miras yoluyla gitmesi bitti ama lord kişisel olarak kaldı. Yani bugün miras yoluyla babasından alanlar hala lord. Ölünceye kadar kalacaklar. Sorun yok. Sadece yeni lord. Onların çocuğu lord olamayacak. Ne yapalım diyor, ona da kabul ediyoruz diyor. Burada tabii ki bir de şunu yaptılar. Yani unvanı kaldırdılar ama o yeteneği korudular. Yani olduğu gibi onları lordluk mekanizmasının dışına artmadılar. Bunlar yıllardır bu parlamentonun içerisinde bulunan insanlar, bir tecrübeleri, katkıları var. Ve bunun devam etmesi için onları tuttular. Sadece yeni gelecek bir kişinin bir yeteneği, katkısı olmadığı için onu katmadılar. Şimdi İngiltere'nin 700 yıllık lordluk mekanizmasını atadan oğula gelen bitirmesindeki ana stratejiyi beraber konuşalım. Birincisi, aşamalı bir geçiş yapıldı burada. Yıllar süren bir aşama. Değişim bir anda olmadı. İkincisi, bir transition, geçiş mekanizması oluşturuldu. Bu insanlar bir anda kesilmedi. Üçüncüsü de bir dış baskı oluşturularak bu yapıldı. Yani içeriden bu gelmeyecekti. Dışarıdan alan daraltılarak bu mecbur kalındı. Aslında burada büyük bir dokunuş var. Önce kraliyet ailesinde, önceki videomda da sen bahsetmiştin. Prense dokunulması çok kritik bir an. Şimdi de lordlar kaldırılıyor. Bu
devletin bütün bir mekanizmayı değiştirmesi anlamına gelen çok stratejik kararlar. Tabii buraya kadar anlattıklarımız madalyonun görünen yüzü. Bir de işin görünmeyen yüzü var. Bir de bunlardan bahsedelim. Şimdi dışarıdan baktığımızda demokrasi için İngiltere bir adım daha atmış oluyor ama lordlar aslında sadece temsili olan veya böyle çok az yetkileri olan kişiler değil. Onlar aslında bu ülkenin sistemini kuran sahipleri. Onların dedeleri bu sistemi kurdular. Onlar devletin görünmeyen yüzündeki süreçleri yöneten, halkın sesini dinleyen, halkın içerisinde asiller ama her ne kadar halkın temsilcisi olmasa da o halka zamanında ekmek vermiş kişiler tabiri caizse. Bunlar ilişkileri yöneten, süreçleri yöneten, devlet adına informal veya formal yerlerde bulunan kişiler. Şimdi bu lordlar her ne kadar diyelim yeni işte babası öldü, oğlu geçti. Çok taze bir lord gibi görünüyor ama içeride bir kültürel miras var. Bir ilişki mirası var. Bunlar bunu 1000 yıldır geliştirdiler ve nesilden nesile aktardılar. Bugün bir lord yurt dışına bir yere gittiği zaman, örneğin herhangi bir ülkeye gittiği zaman babasının orada dostlarını görebiliyor. Oradaki parlamentodaki, hele kraliyet ailesi ise öncekileri görebiliyor. Ve bu ilişkiler bu şekilde kuruluyor. Aslında bunlar devleti temsil eden, devletin özünü bir şekilde oluşturan kişilerdi. Ama şu an demokrasinin beşiğinde yıllardır devam eden aristokrasi ve feodalizmin de temsilcileri oldukları için şu anda artık atadan oğula lordluk sistemi bitecek. Bakalım bunun İngiltere'ye kısa vadede çok bir etkisi olmaz ama uzun vadede stratejilerde nasıl bir etkisi olacak bilmiyorum. Acaba şu soruyu soruyorum kendime. Acaba devletlerin sistemleri değişmesi gerektiği için mi böyle bir karar alındı? Yoksa sadece popülist bir karar mıydı? Çünkü bir dönem bu karar vericiler bunlardı ama şu anda karar vericiler değişti mi? Videonun sonuna doğru o konudaki fikrimi de söyleyeceğim. Çünkü şu anda iş dünyasından bahsedeceğiz. Evet, organizasyonlar biliyorsunuz birbirlerine kopyalayabiliriz. Yani devlet bir organizasyonsa iş dünyası da bir organizasyondur. Bir vakıf da bir organizasyondur. Aile de bir organizasyondur. Bu yüzden bunların arasında biz benchmark yaparız ki ben bunu çok sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Burada bir kurumsal devir söz konusu. Yani şirketlerde de bunu görüyoruz. Kurumsallaşma ve profesyonelleşme süreçlerinde değişim ve dönüşüm sürekli devam eder. Bir anda kesilmez. Bazen bunu yaparız ama bazen de yapmayız. Coventry futbol takımında da mesela bu olmuştu. Futbol takımında bir süre bir istikrar devam etti ama bazen çok keskin kararlar almak zorunda kaldı. Şimdi bunlar bizim şirketlerimizde de böyle lordlar var. Patronun oğlu var, işte bu lord, başka bir lord var, akrabası, başka bir lord var. Babası işini yapıyormuş, oğluna geçmiş. Böyle makamlarını aile ve ilişkilerinden alan kişiler var. Eğer bu kişiler bu değişim sürecinde gerçekten hakkını veren kişilerse profesyonel yetenekleri bunların korunur. Ama yetkin kişiler değillerse de onlar yavaş yavaş pozisyon değişikliğine gider. Çünkü oranın sahipleri eğer onlarsa onları tamamen işin dışına atamazsınız. Ama günlük operasyonun dışında tutmanız gerekir. İşte ona göre bir yeniden pozisyonlama yaparsınız. Fakat bu süreci aşamalı böyle stratejik bir şekilde yönetmek gerekir. İkincisi de şirket satın almalarında da böyle bir şey görünür. Örneğin bir şirket satın aldınız. Yeni aldığınız şirkette önceki şirketin mirası olan bir ekip var. Bir karar alma mekanizması var. Bir organizasyon var. Şimdi bu durumda yatırımcı genelde iki tane uca kayar. Bir tanesi hiçbir şey değiştirmez. Her şey eskisi gibi devam eder ama bir süre sonra bu entegrasyon yavaş yavaş dağılır. İkincisi de bıçak gibi keser. Burada da tecrübe aktarımı olmaz. Şirketin kabuğu artık boş bir kabuk haline gelir şirket. Burada Britanya modelinde şunu yapıyor. Hibrit bir geçiş oluşturuyor. Diyor ki bir statüyü değiştir. Bu kişi kalsın, bu kişinin faydası var ama bu pozisyonda faydası yok. Ben bunu daha verimli hale getiriyorum, unvanı değiştiriyorum, kalsın. Son olarak ticari bir de diplomasi gözüyle bakalım. Şimdi bu kısım önemli. Hani az önce dediğim kısım. Lordluk yalnızca yasama yetkisi değildi. Eskiden ekonomik gücün sembolik temsiliydi onlar. Mülk onlarındı, tarım onlarındı, sömürge, ticaret bunların hepsi onundu. Ama lordlar bu düzenin aslında karar alıcılarıydı. Şimdi hangi anlaşma kabul edilecek, hangi pazar açılacak, hangi ülkeyle daha çok ticaret yapılacak? Bunların hepsi Lordlar Kamerası'nda tartışılırdı. Bugün o görev kimde? Bugün o görev yatırımcılarda, çok uluslu markalarda, business diplomasi yapan kişilerde, markalar adına lobi geliştiren kişilerde. Biz yaptığımız işlerde de bunu görüyoruz. Bu ilişkileri yönetmek aslında işin ciddi bir parçası. Geçen çok kıymetli bir
finans uzmanı arkadaşım, uluslararası finans uzmanı, ismini söylemiyorum izinsiz olduğu için, bana şey dedi, işinin ne kadarını nasıl geçiriyorsun gibi bir sohbetimiz var. Dedim benim %80 işimin ilişkileri yönetmek. Yani bundan geçiyor. Geri kalan %20'si de işi yapmak. Gerçekten de öyle. İşte buradaki bu aktörler, bu bağlantıyı sağlayan aktörler eskiden lordlardı. Ama şimdi bu marka diplomatları, business diploması yapan kişiler, işte bizler gibi farklı iş kültürlerini birbirine bağlayan kişiler, bazı durumlarda kamu ve özel yöneticilerimiz, bazı durumlarda özel sektörün önde gelen kişileri, startuplar, işte bunlar yeni lordlar. Adı bu değil ama karar alıcı büyüdükçe artık o da farklı bir lord haline geliyor. Şimdi biz bir markanın yurt dışına açılım süreci de buradan gidiyor. Eğer o pazardaki güç haritasını bilmiyorsanız, o pazardaki lordlar kim, karar alıcılar kim, etkisi ne kadar, hangi bölgeye etki ediyor, efendim bu işte hangi aileler ön plana çıkıyor. Şimdi bunu her yeri biz Türkiye gibi düşünmeyelim arkadaşlar. Farklı Orta Doğu'da çalışıyoruz. Asya'nın farklı ülkelerinde çalışıyoruz. Bazı şirketler, gruplar, aileler bazı işleri öne getirmiş, daha çok yapan kişiler. Bunları bilmek, orada kimin söz sahibi olduğunu, devlette bu işte hangi kurumların söz sahibi olduğunu, bunun ne kadar arkasında durduğunu, bu tür ilişkileri bilmek gerekiyor ki buna göre o pazara girelim. Her pazar İngiltere pazarı değil. Ve bugün işte yine Britanya bugün lordluk sistemini parlamentoda kaldırdı ama bütün dünya aslında belki de lordluğu kabul etti. Bu ağda görmeyen şirket o pazara anca dışarıdan bakmaya devam eder. Bu yüzden görmek için bir diplomatik yatırım yapmak gerekiyor. Ticari diplomasi yapmak gerekiyor üründen önce. Evet, dünya değişiyor. Dokunulmazlar artık dokunulur hale geliyor. Britanya 700 yıllık miras temelli yasama yetkisini söküp attı. 27 yıllık aşamalı bir reformla. Yumuşak ama net. Bunu nasıl yaptı? Birincisi aşamalı bir şekilde yaptı. İkincisi sembolik direnci kabul etti ve pratik etkiden daha güçlü olduğunu gördü. Bu yüzden dış baskı oluşturdu. Yeteneği korudu, unvanları değiştirdi aslında. Eğer işe yarıyorsa devam etti ama bu ünvanınız değil, siz yeteneğinizi koruyun diye devam etti. Şimdi gelin kendimize bir soralım. Biz hangi doğuştan gelen unvanlara sahibiz acaba? İlla bunu bürokratik lordluk unvanı gibi düşünmeyelim. Hangi doğuştan gelen ticari, günlük hayatın içerisinde bize verilmiş unvanların hangisini doğuştan elde ettik, hangisini kazanarak elde ettik? Ve bu doğuştan elde ettiklerimizi ne kadar hak ediyoruz, içini ne kadar dolduruyoruz? Yoksa Britanya 700 yıllık olanı söktü attı. İçinde bulunduğumuz sistemin ne kadar olduğu hiç önemli değil. Değişim bir kere başladığı zaman artık önüne geçilemez. Ya değişimin bir parçası olursunuz ya da yok olursunuz. Hoşça kalın.